Biraderim ne yaşıyor olabilirsin acaba? Ne istedin de vermediler de böyle çıldırdın delirdin ya. Ustam oradan bize 2 çay getir. Şu an tarihi bir noktadayım. Sırp Atinası lakabıyla Novi Sad şehri var. Burası Belgrad'ın otobüs terminali. Şu karşıda gişeler var. Oradan biletinizi alıyorsunuz. Size şöyle bir bilet veriyor. Bir tane de jeton veriyor. Bu jetonla peronların olduğu kısma geçeceğiz şimdi. Şöyle atıyoruz buradan. Hoppa. Geçtik. Bu tarafta pekara dediği fırınlar var. Yani oradan börek, poğaça vesaire bir şey alabilirsiniz. Ondan sonra başka ne var? Marketler var. Su, bisküvidir, bir şeydir. Onları alabilirsiniz. Peronların olduğu kısma geçtik şimdi. Bilette peron yazıyor, zaten sizi uyarıyor, söylüyor. Benim peronum 37. Nereye gidiyorum? Novi Sad'a gidiyorum dostlar. Şöyle otobüslerin hareket ettiği kısımdan geçiyorum karşıya ama sıkıntı olmaz herhalde. Sırbistan'da çok sevdiğim bir şehir var, Novi Sad. Orayı da ziyaret etmek istedim ve sizlere de göstermek istedim. Vaktiniz olursa sadece Belgrad'a gelmeyin, Novi Sad'a da gidin istiyorum. Aha da otobüsümüzü bulduk. Novi Sad'a gideceğiz. Umarım keyifli bir video olur, güzel bir video olur. Bir gece kalacağım orada. Kaldığım yeri de göstereyim. Şehri de göstereyim ve bilgi de vereyim istiyorum orası hakkında. Umarım keyifli bir video olur, güzel bir video olur. Umarım sizler de iyisinizdir, keyfiniz yerindedir, sağlığınız yerindedir. Burada börekler var ama şu an çok karnım aç değil. Aşağı yukarı 150-300 dinar arasında bir şey alabiliyorsunuz. Yani 1 euro ile ne kadar yapıyor? 3 euro arası diyeyim ben size. Terminal bu arada şehrin merkezine çok yakın. Belgrad otobüs terminali. Buradan dilediğiniz yere otobüs bulabilirsiniz. İster Sırbistan içi, ister Sırbistan dışı, yani diğer ülkelere, diğer Balkan ülkelerine bütün otobüsler buradan kalkıyor. Bir saatlik yolculuğun ardından Novi Sad'a ulaştık dostlar. Burası otobüs terminali. Hemen yan tarafında tren istasyonu var. Şöyle göstereyim. Bir sürü belediye otobüsünün de son durağı aynı zamanda burası. Yani buradan otobüs atlayıp isterseniz merkeze gidebilirsiniz. Ama yürüyerek de çok uzak değil. 2-2,5 kilometre. Burada bir tık daha sıcak bir hava var. Belgrad'da hafif esiyordu sabah. Yeşil yanıyor. Demek ki biz bir geçiş hakkımız var. Burada gelince insanın kafası karışıyor ya. Sanki böyle Belgrad'da yağmur geliyor gibi hissettim. Umarım burada yağmaz. Burada biraz daha sıcak bir hava var ama kapalı burası da. Burada bir tane börekçi açık. Girelim bir şeyler alalım kendimize ya. Burada dolma var. Böyle tavuk şiş falan var, sucuk var, şinitzel tarzı bir şey var. Pilav var, sulu yemekler var. Oha canım çekti ha. Possible to eat here? Može. Može. Okay. This one? Jedno. Tamam. Tako punina jedna. Tamam. Hoćeš sapta? Okay. Pričaj sine koliko. 800. Thank you. Hoppa. Hostele doğru yürürken bir tane fırın gördüm. Dedim bir kahvaltı yapayım check-in yapmadan önce. Börek yiyeyim dedim. İçeri bir girdim. Tabldot usulü yemek de veriyorlar. Ev yemekleri. Şöyle bir tane dolma aldım kendime. Sebzeli pirinç pilavı aldım ve
dana etli bezelye yemeği aldım. Bayağı da şey vardı yani, salata çeşidi, ev yemeği çeşidi vardı, böyle etli yemekler, sebzeli yemekler vardı. Dedim abi burada yiyeceğim. Çünkü al götür şeklinde yapıyorlar zannettim önce. Gelen alıyor gidiyor, gelen alıyor gidiyor. Dedim abi bende çatal, bıçak vesaire bir şey yok. Hani burada yiyebilir miyim? Evet dedi. Şöyle plastik çatal bıçak verdi. Kaç gram yemek istiyorsanız söylüyorsunuz, tartıyor. Hesabını yapıyor. Size veriyor. 850 tuttu sanırım bu. O da ne kadar? Yaklaşık 8 euro diyeyim ben. Pilav birazcık lapa gibi. Bezelye güzel. O sıcacık bile bezelye. Pilav o kadar sıcak değil. Özlemişim ev yemeğini ya. Her gittiğim yerde hamburger, köfte, ne bileyim böyle börek. Görünce dedim abi geç böreği versen bana oradan. Sulu yemek ver. Pilav lezzetsiz. Çok beğenmedim. Ama bezelye güzel. Pilavla kombin yapınca. Brokoli var, mısır var, havuç var, başka ne var? Böyle bir de baharat falan atmışlar. Yani kötü değil ama güzel de değil. Böyle bezelyeyle kombin yapınca. Bezelye de bayağı bol etli ha bu arada. Eli korkak alıştırmamışlar. Bence şöyle daha güzel olur. Kombinimizi yapalım. Asıl merak ettiğim bu. Biber dolması. Bakalım nasıl. Bu da soğuk. Ya soğuk dediğim ılık. Etli. Etli biber dolması. Fena değil ya. Vallahi. Fena değil. Onun üzerinden 6,5-7. Pilav 10 üzerinden 4 diyeyim. Bezelye 10 üzerinden 8. Hostele yerleştim dostlar. Eski bir apartmanda hostel, apartmanın bir katı. Şöyle yazıyormuş burada, hostel Green World. Gecelik ne kadar? 10 euro aynen. 12 euroymuş normalde, indirim yapmışlar 10 euroya. Hemen önünde bir tane şöyle kafe var. Bayağı da bir masa sandalyesi var ama boş. Merkezde, meydanın hemen arka sokağında kalıyor. Ama ben merkezi şimdi gezmeyeceğim. Kale var. Kaleye gideceğim. Çünkü 4'te kapanıyormuş sanırım orası. Kapanmadan bir gidelim, kaleyi gezelim, manzarayı izleyelim. Daha sonrasında merkeze gelelim istiyorum. Şu an Novi Sad'la Petrovaradin'i birbirine bağlayan köprünün üzerinde yürüyorum. Altımızdaki nehir de Tuna Nehri. Hemen şu baktığımız nokta Novi Sad. Kamerayı çeviriyorum. Karşıda Petrovaradin Kalesi kalıyor. Bu bölgede Petrovaradin olarak adlandırılıyor. Petrovaradin Kalesi Osmanlı tarihi açısından önemli bir yere sahip. İlk olarak geziye oradan başlayacağız. Buradan manzara güzel. Şuraya bakar mısınız? Karşı taraf yemyeşil. Arada evleri ben seçebiliyorum, gözüküyor. Yerleşim yerleri var yani. Kamerayı bu tarafa çevirdiğim zaman karşıda bir tane daha köprü gözüküyor. Yanlış bilmiyorsam 3 tane köprü olması lazım Tuna Nehri'nin bu kısmının üstünde. Tuna Nehri'ni biliyorsunuz dostlar, Avrupa'nın en uzun ikinci nehri, Karadeniz'e dökülüyor. 10 tane ülkeyi besliyor. En büyük kollarından bir tanesi de neydi? Sava Nehri. Belgrad'da Sava ve Tuna'nın birleştiği noktayı Kale Meydan'dan görebiliyorsunuz. Bir önceki videoyu izleyenler bu anlattığımı hatırlayacaktır. Evlerin güzelliğine bakar mısınız ya? Mimari olarak da çok hoş gözüküyor. Renkler de çok hoş. Öyle
devam ediyor. Ama biz bu ara sokaktan gireceğiz. Yani Türkiye'de şu mimariyi oturtabilmek çok mu zordu ya? Bence olabilirdi. Neden olmasın? Yine evlenen bir çiftimiz Petrovaradin Kalesi'ne gidip orada düğün fotoğrafı çekilmişler. Manzara güzel çünkü. Belgrad Kalesi de, Petrovaradin Kalesi de güzel bir manzaraya bakıyor. O yüzden çiftler gidip evlilik fotoğrafı çekiliyorlar oralarda. Yukarıda şu saat kulesini görüyorsunuz değil mi? Kaleye çıkmak için ara sokağa dalın. O saat kulesini konum alın. Hemen bu merdivenleri bulacaksınız. Buradan usul usul yukarıya çıkabilirsiniz kaleye. Nefes nefese kalmış yavrum. Sıcakta. Koşmayın çocuğum merdivenle. Koşmayın. Yorulursunuz. Kalenin girişi için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Aha da saat kulesinin olduğu yere çıktık. Burası manzarayı izleyeceğiniz nokta olacaktır. Tabii kaleden birçok manzara izleyeceksiniz ama Novi Sad ve Tuna Nehri ayaklarımızın altında olacak buradan. Oo, şunlara baksanıza. Çiftler boş alan bırakmamış. En güzel fotoğrafı şu an bulunduğum noktadan alırsınız. Hemen karşıda Novi Sad şehri kalıyor. Geldiğimiz köprü burası. Petrovaradin kasabası oluyor şu an bulunduğumuz yer. Karşıda gördüğümüz evler. Güzel çatılı, güzel mimarili ve renkli evler. Hemen ara sokaklara dalıyoruz. Daha sonrasında kaleye o merdivenlerden, gördüğünüz merdivenlerden çıkıyoruz. Şu an bulunduğumuz bu kale Osmanlı tarihi açısından da önemli bir yere sahip. 1526 yılıydı sanırım. Pargalı İbrahim Paşa önderliğindeki Osmanlı ordusu Petrovaradin Kalesi'ni kuşatıyor ve burayı Osmanlı toprağı yapıyor. 100 küsür sene Osmanlı idaresinde kalmış. 1687 yılına kadardı sanırım. Habsburg hanedanlığı tekrardan bu toprakları ele geçiriyor. Şunu da atlamadan söyleyeyim. Osmanlı idaresindeyken buranın ismi Varadin'miş. Habsburg'a kaybedildikten sonra bu topraklar Osmanlı birkaç kere daha sanırım kuşatıyor burayı ama ele geçiremiyor. Ne yapıyor? Belgrad Kalesi'ne geri çekiliyor Osmanlı ordusu. Şu an bulunduğumuz Petrovaradin Kalesi ile Belgrad Kalesi arasına konum aldım. 77 kilometre çıktı. İnanılmaz yakın bir nokta aslında baktığınız zaman. Düşmanınız 77 kilometre uzakta bir kalede konuşlanmış durumda. Yani her iki taraf içinde düşündüğün zaman bir anda böyle ansızın bir şey olabilir. Suikastçı bile gönderebilirsin yani. Bir paşa sonuçta o kaleyi kontrol ediyor. Önemli bir komutan kontrol ediyor ki Osmanlı ordusu için Belgrad'da bulunan o kale meydan oldukça önemli bir lokasyon. Bir suikastçı gönderirsin, paşayı öldürürsün. Ne bileyim yani belki işte kral gelir, padişah gelir, biri teftişe gelir, ziyarete gelir, suikast düzenleyebilirsin. Ne kadar yakın bir mesafe aslında baktığınız zaman. Yani bugün için yakın, o gün için de yakın bir mesafe bence. O dönemde Osmanlı ve Avusturya bir çekişme halinde. Sürekli bir savaş var, bir gerilim var. 1716-1718 yılları arasında Osmanlı-Avusturya savaşı oluyor. Bu savaşın en önemli noktalarından bir tanesi Petrovaradin Muharebesi. Bu muharebe 1716 yılında Osmanlı'nın mağlubiyetiyle sonuçlanıyor. Bu muharebede damat Ali Paşa hayatını kaybediyor. Şu an türbesi Belgrad Kalesi'nde, yani Kale Meydan'da. Bir önceki videoyu izlediyseniz Kale Meydan'da damat Ali Paşa türbesini ziyaret etmiştik. Orada hatta bilgilendirici bir not da var. Türkçe bir şekilde açıklıyor. Sırpça, İngilizce, Türkçe bir şekilde açıklıyor. TİKA tarafından restore edilmiş türbe. Avusturyalılar damat Ali Paşa'nın işte mezarını işte yerle bir ediyorlar, yıkıyorlar. Ama yıllar sonra restore çalışmaları yapılırken şeyi bulunuyor. Damat Ali Paşa'nın mezar taşı, orijinal mezar taşı bulunuyor. Kale Meydan'daki türbenin orada tekrardan dikiliyor ve bugün bizler gidip ziyaret edebiliyoruz orayı.
Bayağı bir yıpranmış yalnız ha. Baksana hiç şey yapmamışlar. Restore etmemişler, yenilememişler yakın zamanda. Bak kesmişler buradan çıkan ağaçları. Burada bir gözcü noktası var. Düşünsenize o dönem askersiniz. Şu delikten bakıyorsunuz, acaba düşman kadırgası geliyor mu gelmiyor mu? Bir gemi yanaşacak mı yanaşmayacak mı? Ticari mi, savaş için mi gelmiş? Şuradan da şehri görebiliyoruz. Hatta bu delikten de şehri görebiliyoruz. Hatta daha iyi görüyoruz buradan. Ustam oradan bize 2 çay getir. Devremle şurada ok taliminden önce bir çay içelim. Manzarası çok güzel. Yani tekrardan şöyle bir göstereyim sizlere. Dediğim gibi bu bölge Petrovaradin kasabası. Karşı tarafta Novi Sad şehri. Şurada bir tane kilise kulesi görüyorsunuz değil mi? Orası merkez işte dostlar. Yani oralarda dolaşacağız. İlerleyen dakikalarda, videonun ilerleyen dakikalarında. Güneş de bir bulutun arkasına geçiyor. Bir gün yüzüne çıkıyor. Böyle iyi ama şu an. Hafiften kara bulutlar toplaşmış yukarı ama çok değil Allah'tan. Osmanlı ve Avusturya öncesi buraya kimler hakim olmaya çalıştı? Kimler hakim oldu? Bunu birazcık araştırayım dedim. Bak bulduğum isimlere bak. Kimler gelip burayı fethetmeye çalışmış ya da sahip olmuş. Bir dönem kendi yönetimine katmış. Bak Hunlar var, Romalılar var. Ondan sonra Ostrogotlar var, Gepitler, Lombardlar, Bizanslar, Avarlar, Franklar, Hırvatlar, Slavlar, Bulgarlar. Sonrasında işte Avusturya, Macaristan, Osmanlı. Şu an Sırp topraklarında. İsimlere bak, isimlere ya. Kimler gelip geçmiş bu topraklardan. Şaka gibi değil mi? Şu olay çok güzel. Tarihte mesela gidiyoruz bir yere, tamam mı? Kim oraya gelmiş? Kim ele geçirmeye çalışmış? Kim yönetmiş? Ne yapmış? Bunu bilebiliyor olmak mükemmel bir lütuf bence. Yani tabii %100 doğru diyebilir miyiz? Birçok şey için belki diyemeyiz. Ama yine de bunun böyle bir bilgi olabiliyor olması bile mükemmel bir olay bence. Milattan önceye kadar gidiyor. Kimler buraya gelmiş onun bilgisini veriyor yani. Hani şey, öyle bir bilgi var. Milattan önceye dair bilgi var yani. Kim gelmiş buraya? Hangi grup gelmiş? Nasıl bir miras bırakmış? Şahane vallahi ya. Burada bir tane müze var. Dedim içeri gireyim. Hem ben gezeyim hem sizlere göstereyim. Onlu gruplar halinde gezdiriyorlarmış müzeyi. Bir tur şeklinde. Şu an dedi kimse yok, bir tek sen varsın dedi. Sanırım benden önce birkaç kişi gitmiş. Onlar tamamlamış grubu. Başlamışlar tura. 4000 dinar ödeyeceksen dedi yapalım turu. Dedim ne? 4000 dinar 35 dolar gibi bir şey yapıyor. Dedim sağ ol abla, teşekkür ederim. Dedi 10 kişi olunca anca dedi o zaman dedi alabilirim yani tura. İyi dedim o zaman dedi. Bakın buralarda olursam belki katılırım, olmazsam artık size göstermiş olayım. Yani kişi başı 400 diyeyim onlu grubu tamamlarsanız. O da 3,5 euro yapıyor. Kalenin içerisinde böyle restoranlar var, kafe var. Manzaraya karşı bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Hatta şöyle menüyü de göstereyim. Fiyatları da bir görelim. Burada kahvaltı tabakları var. 708 dinar diyor. 6 küsür euro yapıyor sanırım. Burada 624 dinar diyor. O da 5 küsür 6 euro. Burada bir sandviç tabağı var. 800 dinar. O da 7 euro civarı. Burada çorba tabakları var. 444 dinar ve 576 dinar diyor. Aşağı yukarı 4-5 euro. Şu kısım et menüsü. 2 kişilik bir et menüsü var en üstte. 4200 dinar. O da 36-37 euro civarı bir şey yapıyor. Burada tavuk tabağı var. 1176 dinar diyor. Aşağı yukarı 8-8,5 euro civarı. Şöyle bakıyorum fiyatlara, 1100, 1300, 1600. Yani aşağı yukarı 8, 10, 11 euro civarı bir şey. Ha burada kebapçıcı var, köfte. 780 dinar. O da işte 6 euro civarı bir şey yapıyor.
Fiyatlar bu şekilde. Yani baktığınız zaman böyle bir yer için, böyle bir manzara için normal diyebiliriz ya. Şehirde de bundan bir tık aşağısına yiyorsun aslında. Ha tabii şöyle biraz ara sokaklara gittiğin zaman salaş mekanlarda 3 euroya 4 euroya karnını çok rahatlıkla doyurabiliyorsun. Ama burası bir restoran. Ve güzel manzarası olan bir restoran. Çıkışı bulamıyorum. Şuradan ilerleyelim biz. Yani şurada oturuyorsun, manzaraya karşı yemek yiyorsun. Yine de Avrupa ile kıyaslanmaz ya. Avrupa'da çok daha pahalıdır diye düşünüyorum. O yüzden Balkanlar güzel bir seçenek olabilir seyahat için. Hala Türk lirasıyla gezebileceğiniz bir lokasyon yani Balkan ülkeleri. Zaten bu seyahatimi başından beri takip eden varsa aşağı yukarı fiyatları hatırlıyordur. Ve kafasında bir mukayese yapabilmiştir yani. Hani gezebilir miyiz, gezemez miyiz? Gelmeye değer mi, değmez mi? Buradan manzaraya bir daha bakalım. Karlofça? Karlofça. Oh, okay. Hala. Karlofça? How much? Small, so 10. No card. No cash. Cash no? Cash. Cash, okay. 60, 80, şöyle 80, şöyle 100. Okay. Hvala. Petrovaradin'den otobüse bindim şimdi. Karlofça'ya doğru gidiyorum. 180 dinar verdim otobüse. Nakit ödüyorsunuz. Dilerseniz kart da basılıyor sanırım. Çok emin olamadım ondan. O da ne kadar yapıyor? Aşağı yukarı 1,5 euro yapıyor. Petrovaradin'le Karlofça arası 10 kilometre diyeyim ben size. Tam olarak aradığım yer burası. Chapel of Peace. Bu şapeli arıyorum. Yakın bir yerde indim. Aşağı yukarı bir 3-4 dakika yürüyeceğim. Daha sonrasında şapelin olduğu yere ulaşacağız. Neden oraya gittiğimi de orada açıklayacağım. Küçük bir kasaba burası Karlofça. Petrovaradin'den 10 kilometre uzaklıkta toplu taşımayla gelinebiliyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Güzel. Bayağı sessiz sakin burası. Kapı kapalı. Şapeli buldum. Bayağı da büyük bir bahçesi varmış. Hemen şurada kalıyor. Burada başka bir kapı var ama bu da kilitli. Ne yazık ki içeriye giremiyorum dostlar. Sizlere buradan gösterip anlatacağım. Şu an tarihi bir noktadayım. Eğitim öğretim hayatımız boyunca tarih kitaplarında Karlofça Anlaşması'nı sıkça duymuşuzdur. Zaten ben Karlofça ismini söylediğim zaman büyük ihtimalle anladınız nereye gittiğimi. Şu an Karlofça Anlaşması'nın imzalandığı yerdeyim. Anlaşma 1699 yılında Osmanlı Devleti ile Kutsal İttifak Devletleri arasında imzalanıyor. Tam olarak burada imzalanmış. Tabi bu kilisede imzalanmıyor. O dönem bu kilise yok. Bir tane çadır kurmuşlar. Burası tarafsız bölgeymiş ve o çadırın içinde anlaşma imzalanmış. Peki bu anlaşma neden Osmanlı tarihi açısından önemli? Çünkü Osmanlı İmparatorluğu adına gerileme dönemi Karlofça Anlaşması ile birlikte başlıyor. Ve Osmanlı İmparatorluğu Karlofça Anlaşması ile birlikte batıdaki ilk büyük toprak kaybını yaşıyor. Bu açıdan önemli bir yeri var tarihte. Yıllarca ders kitaplarında Karlofça Anlaşması'nı okuduk. Üzerine tartıştık, konuştuk, öğrendik. Yıllar sonra anlaşmanın imzalandığı yeri gelip ziyaret etmekte kısmet oldu dostlar. Yani Osmanlı'nın gerileme dönemi tam olarak burada imzalanan o anlaşmadan sonra başlıyor. Ta ki kaç yılına kadar? Yaş Anlaşması'na kadardı sanırım. Bir dakika, tarihi hatırlayacağım. 1792 olması lazım. Karlofça Anlaşması ile Yaş Anlaşması arasındaki süreye gerileme dönemi deniyordu Osmanlı İmparatorluğu tarihi baz aldığımızda. Vallahi tarihi bir yere geldik ya. Şöyle biraz gölgeye gideyim. Bayağı bir sıcak var. Yandım da yandım.
Bu anlaşmadan sonra Osmanlı İmparatorluğu şöyle bir politika izliyor. Biz bu toprakları kaybettik, geri almalıyız. Tamamen kaybettiği toprakları geri alma üzerine bir stratejiyle ilerliyor. Ama günün sonunda bu topraklar Osmanlı himayesinde kalmıyor. Birkaç tane fotoğraf da çektim buradan Instagram'da paylaşmak için. Bu arada Instagram adresim Burak Durgun. Burak'ta 2A var. Takip ederseniz oradan da böyle kısa kısa bilgilendirmeler yapıyorum. Bazen orası böyle biraz daha güncel gidiyor YouTube'dan. Hani spoiler falan almak isteyen olursa. Burayı da ziyaret etmiş olduk. Güzel oldu. 5 sene önce geldiğimde buraya gelememiştim. İçimde kalmıştı, yani gelip görmek istiyordum burayı. Sonuçta tarihi açıdan önemli bir yer. O kadar ders kitaplarında da gördük, okuduk. Aklımızda bir yerde hep kalmış bu Karlofça ismi. Yani bugün sokaktan birini çevirin, Karlofça deyin, aklına bir anlaşma olduğu, bir yer olduğu gelir. Osmanlı tarihinde önemli bir yeri olduğu gelir. Aslında çok da önemli bir yeri var yani. Gerileme döneminin başlangıcı. O yüzden gelip görmek önemli. Burada da bilgilendirici bir not var, bakın. 1683-1699 Osmanlı ile Kutsal İttifak kuvvetleri arasındaki savaş bu yıllar arasında gerçekleşiyor. Daha sonrasında 1699 Karlofça Anlaşması'nın imzalanması. Hatta burada tam tarih yazıyor. 26 Ocak 1699'da imzalanmış anlaşma. Tarafları da yazmışlar. Bakın şey diyor, taraflar diyor burada anlaşmak için buluştu. Avusturya, Polonya, Venedik ve Rusya bir tarafta, diğer tarafta da Türkiye yazmışlar. Yani Türkiye. Buradaki evler de Petrovaradin gibi. Bir bu tip mimari var. Bir de şu tarz evler var. Benziyor aslında Petrovaradin'le burası birbirine. İkisi de hoş kasabalar. Karşıda saat kulesi gözüküyor ya, o da Petrovaradin kalesindeki saat kulesine çok benziyor. Karlofça kasabasının merkezine doğru geldim şimdi. Birkaç tane kilise var. Yine güzel mimari bina devam ediyor, evler. Renkler de güzel. Ha, orada Karadağ bayrağı dalgalanıyor. Burası kasabanın meydanı. Hemen yanımızda da kocaman bir kilise var. Burada da gelin damat var. Vay arkadaş, bugün şey günü mü ya? Fotoğraf çekilme günü mü çiftler için? Şöyle kilisenin içine bakalım bir sessizce. Çok güzel kokuyor ya. Nasıl bir tütsü yaktılar bilmiyorum ama bayağı güzel kokuyor. Çocuk kendini parçaladı ya. Biraderim, ne yaşıyor olabilirsin acaba? Ne istedin de vermediler de böyle çıldırdın, delirdin ya. Ona lan, karşıdan uçak geliyor. Pırpırlı uçak geçti. Sağ tarafta amcam döktürüyor. Arkada bebe ağlıyor. Nereye geldik? Sırp Atinası'na geldik. Novi Sad'a sonunda geldim. Petrovaradin'i gezdik. Karlofça'yı gezdik. Sırada Sırp Atinası lakabıyla Novi Sad şehri var. İyi ki bu saatte gelmişim yalnız, bak her yer canlı. Öğlen buradan geçtiğimde pek insan yoktu. Tabii sıcak, ne olacak? İnsanlar niye çıksın ki dışarı? Aa, burada çalışma var. Tüh. Bu sokak sadece yayların gezdiği, sağlı sollu hediyelik eşya dükkanları, işte kıyafetçiler, işte restoranlar, kafeler, bu tarz dükkanların olduğu bir sokak. Ama tadilatı almışlar. Hemen karşımızda güzel bir kilise var. Mimarisi çok hoş. Yani Novi Sad deyince insanın aklında bu manzara canlanıyor ve tabii şu mimari canlanıyor. Bu mimari de Avusturya Macaristan döneminden kalma diyebiliyorum. Şimdi Osmanlı uzun yıllar buraya hükmetmiş.
Ama Avusturya Macaristan etkisini daha fazla görüyoruz mimari olarak. Oh be, canlandı sokaklar ha, ne güzel. Burası Sırbistan'ın kültür başkentiymiş 19. yüzyılda. Tabii şu an her şey Belgrad'da. Ülkenin gözbebeği Belgrad. Belgrad'dan sonra Novi Sad. Genelde turistler Belgrad'a geldiği zaman buraya da uğruyorlar. Çünkü otobüste 1 saat. Yani günübirlik bile gelip gidebilirsiniz. Gelip kalmanıza bile gerek yok. Ha, kalırsanız akşamını da görürsünüz. Keyifli vakit geçirirsiniz. Bu ablalar Belgrad'da da vardı. Kale Meydan'da böyle kıyafet giymişler. İnsanlar fotoğraf çekiliyorlar. Karşılığında para kazanıyorlar. O kafeler dolu. Kafeler dop dolu. Novi Sad'la ilgili araştırma yaparken bir makalede şöyle bir ibareye rastladım. 20. yüzyılın başlarında yazarlar, şairler, gazeteciler hep Novi Sad'da yaşamış. Ya burada bir dönem yaşamış ya da bir dönem çalışmış. Yani düşündüğümüz zaman demek ki insana ilham veren, farklı bir dokusunun olduğu, bir büyüsünün olduğu, bir atmosferinin olduğu yerdeyiz. Ha, burada da böyle bir sürü seyyar satıcı var sokakta. Hemen sokağın başında böyle güzel mimarili bir tane bina var. Burası yanlış hatırlamıyorsam şeydi. Bishop, rahip gibi bir şeydi galiba Ortodokslarda. Yani o dönemin papazı sanırım burada mı kalıyormuş? Öyle bir şey yani. Hemen onun arka tarafında da bir tane kilise var. Şuradan gözüküyor. Önemli bir bina yani burası. Ha bak, bizim dayılar gidiyor. İbadet etmeye gidiyorlar. Birazdan ayin var demek ki. Bu abimiz yaşamış burada. Şöyle göstereyim kendisini. Kiril alfabesiyle yazıyor adı, o yüzden okuyamıyorum. Novi Sad'ın şöyle bir olayı var. Avrupa'nın en ünlü festivallerinden biri olan Exit Festivali Novi Sad'da yapılıyor. Tekno bir festival ve her sene Temmuz ayında on binlerce kişi, özellikle Avrupa'dan, Novi Sad'a geliyor ve burada günlerce partiliyor. Yakın zamanda bir arkadaşım da geldi, bu festivale katıldı. Aşırı güzel ve keyifli, eğlenceli bir festival olduğunu söyledi. Ama tabii tekno seviyorsanız. Biletleri de bu arada çok pahalıymış. Söyledi de hatırlamıyorum şimdi, yalan olmasın sallamayayım hiç, ama internetten bakın. Tabii o dönem şeyi de düşünüyorsunuzdur. Burada atıyorum geldiniz, sadece biletle bitmiyor olay. Konaklama vesaire. Restorandı her şey aşırı pahalanıyordur burada. Yavrucuğum önüne bak. Çarpacağım. Aa, dondurma yiyelim ya. Canım istedi dondurma. One Snickers, one vanilla, please. Paramızı cebimize koyalım. Devasa bir kornette iki farklı şey seçtim. Bir Snickers'lı, bir tane de vanilyalı. 230. 2 euro civarı diyeyim, düz hesap. Bayağı şekerliymiş vanilyalar. Bıyıklarıma battı. Burası şehrin en huzur dolu yeri olabilir. Genelde ailelerin çocuklarını getirdiği, böyle çocukları salıyorlar burada. Kafalarına göre takılıyor bebeler. Güzel bir park, şehrin içerisinde hemen. Dunavski Park olarak geçiyor. Böyle bir tane yapay gölcük var. Çocukları zor tutuyorlar. Hepsi atlayacak böyle. Deliriyor suya atlamak için. Çok da hijyenik sayılmaz. Çimde top oynuyorlar, koşturuyorlar. Yaşlılar, amcalarımız, teyzelerimiz oturuyor, dinleniyor. Şu an gölge. Burası güzel. Tadını çıkarıyorlar sessizliğin, parkın. Yani şehrin içerisinde ama çok fazla ses yok. O açıdan güzel, yani kafa dinlemelik bir yer. Piknik yapanlar var. Yürüyüş yapanlar var. Spor yapanlar var.
Buradaki bilgilendirici not çok hoşuma gitti. Şimdi şehirleştikçe buradaki doğal yaşamı aslında mahvediyoruz biz insanlar olarak. Yani her yere bina dikiyoruz vesaire. Doğal yaşamı öldürüyoruz, değil mi? Burada yaşayan canlılar var bizden önce. Şimdi onların yaşam alanını mahvediyoruz ama bazıları bizimle yaşamaya alışıyor. Burada şehir kuşları diye bir başlık atmış ve birazcık benim ilk cümlelerimdeki şeyleri açıklamış. Daha sonrasında demiş ki bazı kuşlar bizlerle yaşamaya alıştı demiş. Onları açıklamış. Mesela burada 6 tane kuş türü yazmış. Ama ne yazık ki burada sadece Sırpça yazıyor. İngilizcesini yazmamış. Sadece buraya İngilizce yazmışlar. Türünü yazmış. İşte bilgi veriyor kuşlarla ilgili ve bize nasıl alıştılar bunlar. Onlarla ilgili böyle açıklamalar yazmış. O acayip hoşuma gitti ya. Yani aslında çok düşününce mantıklı. Burası doğanın bir parçasıydı. İnsanlar gidiyor. Yani herhangi bir yere, oraya şehirleşme oluyor, yerleşiyorlar. Ondan sonra oranın doğal yapısını bozuyorsunuz. Ne oluyor? Bu sefer hayvanlar kaçabilen kaçıyor, kaçamayan bize adapte olmaya, bizim yaşamımıza adapte olmaya çalışıyor. Olan var, olamayan var tabii. Orası tartışılır. Ama bazı kuşların, orada bir cümle vardı. Bazı kuşların bizim yaşantımıza ne kadar rahat ve çabuk adapte olduğunu bilseydiniz şaşırdınız gibi bir cümle yazmış. Acayip hoşuma gitti ya. Buradan da şeye çıktık şimdi, caddeye çıktık. Yani aslında Novi Sad çok ufak bir şehir. Yarım güne, gerçi yarım gün demeyeyim ya. Şimdi Karlofça'yı saymayın. Oraya ben hani ekstra gittim. Yarım güne gezersiniz ya. Evet doğru. Karlofça'yı sayarsak bir gün belki, hani git gel bilmem ne, otobüs bekle vesaire. Ama buranın sonu Petrovaradin. Hemen şu karşıda köprü var. Yürüdüm, geçtim ya ben köprüyü. O köprüden geçiyorsunuz. Hatta göstereyim ya, dur. Petrovaradin'e giderken geçtiğim köprü bu. Aha da Petrovaradin Kalesi hemen karşıda kaldı. Yani anlayacağınız, Novi Sad'ı gezdiğiniz 1-1,5 saat. Petrovaradin'i gezdiğiniz 1-1,5 saat. 3 saat, 4 saat bilemedin. 1 saat git, 1 saat gel. 6-7 saat diyelim. Maksimum 7 saat. Tutmaz bile o kadar yani. 6 saate Novi Sad'ı da çıkarırsınız. Şöyle ki sabah erken saatlerden otobüs oluyor. Ne yapacaksınız? Belgrad'ı öğlene kadar geziniz, tamam mı? Daha sonrasında hani Belgrad'da böyle 2 gün, 3 gününüz var diyelim. Yarım gününü ayırabilirsin. Öğlen 12'de bineceksin otobüse, 1'de buradasın. 5 saat falan gezeceksin. 6'da, akşam 7'de bineceksin otobüse, Belgrad'a geri döneceksin. Yani çok rahatlıkla bu planı yapabilirsiniz. Kendime şöyle bir pizza aldım dostlar. Burada dilim pizza kültürü var. Dedim ki dilim pizza 250 dinar. Böyle 24 santim margarita pizza. Yani domates soslu peynirli. 290 dinar. Dedim abi al bir margarita. Karnın doysun, güzelce ye. Dilim pizzaları da gerçi büyük şimdi. Hakkını yemeyeyim de. Bunu sıcak sıcak size özel yaptığı için daha güzel. 2,5 euro şu. Yanına bir de içecek aldım. Toplasan 3 euro. Karnım doyacak mı? Doyacak. Ha biraz hamur ağırlıklı ama idare edeceğiz, yapacak bir şey yok. Bu videoluk bu kadar olsun dostlar. Yani Novi Sad'ı özlemişim. Petrovaradin'i gezdik, güzeldi. Karlofça'ya gittiğimiz çok iyi oldu. Orayı da görmüş olduk. Birazcık tarihi yerlerde adımladık bugün. Novi Sad'la da bitirdim. Sırp Atina'sından herkese sevgiler gönderiyorum. Selamlar gönderiyorum. Bir sonraki videoda Belgrad'da olacağız. Belgrad videoları devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Belgrad'ın gezmediğim, görmediğim yerlerini ve yönlerini göstermek istiyorum sizlere. Umarım keyifle izliyorsunuzdur Balkan seyahatimi. Zaten sonuna yaklaştık. Bir tahmin edin bakalım Balkanlardan sonra nereye gideceğim. Gerçi şu an ben de bilmiyorum ama bir yorumlarda buluşalım bakalım ne fikirler çıkacak. Belki bana da güzel bir fikir verirsiniz. Adios amigos. Bana afiyet olsun. Bu mahallede kesin bir tane sahibe sever ya da gibi sever var. Hemen nedenini gösteriyorum. Biri duvara cookie yazmış. Gibi izleyenler anladı bile. Cookie'ciyim yoksa sen misin? Çok güzel bölümdü ya. Fena bölümdü. Bence gibi sever değil, bir tane sahibe sever yaşıyor burada. Dikkat etmek lazım. Ufak ufak ben kaçıyorum burada.